Ben hayatımda böyle bir şey çok denk geldiğimi hatırlamıyorum ama şehitlerin fotoğrafının hediyelik eşya olarak satıldığı. Okay. Oha, kitap gibi çıktı be şimdi de. El Aksa künefe 10 senedir benim için de Türk kanı gezdik. Çıkmaz. Türk yemeğini yedim. İstanbul suyunu içtim. Teyzelerde kaldım. Çamaşırımı yıkadılar. Bunun için içimde bir Türk kanı var. Aleykümselam. Falafel, I know. No. Not now. Böyle yiyemiyorum. Evet, Nablus'ta böyle bir sefer turistik olmayan sokaklarda da dolanmaya devam ediyorum. Karşıda o dağlara çıktık. O videoyu çektik. Bir sonraki videoda mı izlemişsinizdir acaba? Bir öncekinde mi bilmiyorum ama buradaki o size bahsetmiş olduğum din grubuna ait yaşam alanını videoya çektik. Şu gelen de Rus kamyonetlerine benziyor aynı. Vay be, o kadar ülke gezdim, ilk defa görüyorum galiba bunlar şeyli. Para atıyorsunuz. İşte bu galiba bunun, bu da bunun. Mesela bunun 1 saat 50 dakika daha durma hakkı var galiba. Bunun bu 5 dakika aştı mı demek istiyor bilmiyorum ama burada park sistemi böyle manuel yapmışlar. Hayret, ilk defa bu kadar hijyenik bir kasap gördüm. Ve bu kadar hijyenik bir tatlıcı. Buralar galiba biraz şey, elit kısımlar olsa gerek. Burada ekmekten sonra en çok tüketilen şey nargile. O yüzden selamünaleyküm. Selam, كيف حالك؟ والله الضمان انه كله اسمع، كله شواسي، كل البلد صورناش. تعمل من العريض. Baksana her yerde nargile ürünleri. هندي No, Türkiye. تركيا Yes. روح عمور ايش عندك اصله الشام؟ انت يا مام ها Ne Arabik? Ne understand? تمام Evet abi, evet abi. Tamam. اشتراه مليخه Aa bak bunu hep görüyordum. How much? how much 14 40 yani 20 انت خيا 7, 14, 21, 28, 300 lira falan bu. Türkiye'den ne kadar bilmiyorum. Ha? زفيورين Seni seviyorum. Ben de seni. تركيش Teşekkür ederim. Hadi. اشكرك. Sağ ol. Oldu. Hello. Hi. No, thank you. يلا Thank you. يلا. Okay. Ha. Adamlar şey ya, vereceğim parasını. No, please. No. Okay, thank you. Abi adamlar böyle ya. صلوا واحد والله يحرمك يا هشام. Şükran. عفوا. Welcome to Nablus. Thank you. Teşekkür ederim. Eyvallah. Bak burada yani Ramallah'ta da yani Filistin'in her yerinde bir Türk 40 yıl yaşasın. Selamünaleyküm, ben Türk'üm diyerek geçsin, yemin ederim aç kalmazsınız. Benim hafıza sorunum var. Hep unutuyorum bunun adı neydi diye ya. 1000 kere bakıyorum internetten yine unuturum. Muğla'da da var o. Selamünaleyküm. Ha havlu.
Ben eğer ki Nablus Dağı tarafını doğru anladıysam, yani şu taraf Osmanlı burayı 1500'lerde fethettiğinde başkenti, yani başkenti değil de şehrin merkezi noktasını, bu dayı hiç şey olmadığım halde beni takip ediyor. Ben yola iniyorum, yola geliyor, kaldırıma çıkıyorum, kaldırıma geliyor. Huylandım biraz. Neyse, böyle gezerken dikkat edin. Yani adam kötüdür, iyidir bilmiyorum. Belki selam vermeye deniyordur da. Osmanlı buraya geldiğinde karşı dağı, yani burayı merkez yaptı, eyaletin merkezi. Ve şu karşı dağda kale vardı, orası da kent merkezi. Yani daha doğrusu koruma duvarlarının olduğu noktayı, yanılmıyorsam, yanlış okumadıysam oralarda bir yer yaptı. Şurası neymiş, bir de oraya gidip bakalım. Şu an nerede olduğuma dair hiçbir fikrim yok. Herkes çıkıyor, hadi biz de çıkalım. Nereye çıkıyorum bilmiyorum şu an. Kule mule gibi bir şey çıkıyoruz herhalde, şehri göreceğiz. Tamam, bildim. Burası deyince aklınıza, Nablus deyince aklınıza sabun gelsin. Osmanlı buraya geldiği zaman bir sürü sabun fabrikası açmış. Bu sabun fabrikası Osmanlı yapımı mı emin değilim ama şu an burada bir sabun fabrikası görüyorsunuz. Ve buranın, Nablus'un sabunları da çok ünlüymüş. Hayret bir turist kafilesi. Yalnız diğerler nasıl kaygan biliyor musunuz? Şiret gibi. Herhalde burada sabun kalıplarının kurutulduğu yer. Asıl sabun yapım noktasının nerede olduğunu anlayamadım. Şu gördükleriniz sabun kulesi. Şimdi burası yüksek ve rüzgar alırmış. Biraz rehberi dinledim. Yüksek ve her taraftan rüzgar aldığı için sabunları buraya getirip seriyorlarmış. Böyle de boşluklu yapıyorlarmış ki her yerden hava alsın diye. Bu sabun kalıpları kendi doğal sirkülasyonunda katılaşsın diye böyle yapıyorlarmış. Ve işte en az 4 hafta, en fazla da 5-6 hafta sonra sabunlar satışa hazır hale geliyormuş. Bunlar zaten kupkuru olmuş bile. Bunlar bayağı da demek ki burada. Şimdi şehrin bu bölgesinde bazı insanlar rahat yaşıyor ama bakın bir de şimdi o kadar da zorlamadım, gitmedim yani. Bakın burada diyor ki Askar Kamp diyor. Gördünüz mü? Burası da aslında şurada bakın. Ne diyor mu bilmiyorum da Askar Kamp yazıyor. Burası yani şu an Nablus kentinde 3 tane böyle Filistinlilerin yerleştirildiği kamp bölgesi var. Daha doğrusu bunlar böyle biraz hani çadır kampı gibi düşünmeyin de biraz daha böyle hani insanları gözetim altına tutabilmek için o bölgeleri tutuyorlar. Askar'da burada bir ailenin adı ve Nablus'ta yine geçenlerde İsrail kuvvetleri gelip de adamların, bakın hani evde belki bir tane suçlu vardır, yoktur bilemiyorum, belki hiç suçlu değildir, yani konu bu değil, onların zihniyetiyle düşünmeye çalışıyorum. Hadi onlara göre evde bir tane suçlu var ama adamlar bir tane suçlu var yok düşünmeden bu ailenin önde gelenlerinin yaşadığı 2-3 katlı bir bina var. Geliyorlar abi, tanklarla, tüfeklerle ateş ediyorlar ve binayı yerle bir ediyorlar. Aynı deprem olmuş gibi bina dümdüz oluyor ve bütün aile orada şehit düşüyor, öldürülmüş oluyor. Yani her an mükemmel ama her anda her şey olabilecek gibi. Çok kritik bir nokta. Şimdi müdürle biraz sohbet ettik. Şimdi onu çekmek istemedim. Teşekkür. Türkiye'den deyince bana direkt dedi ki burası Osmanlılar yapımı 1857 yanılmıyorsam dedi. Git dedi arkadaşın peşine düş. Sana dedi yapım alanlarını göstersin. Burada. Hot ha. Oo, çok sıcak. Şu an burada hamur gibi. Sabun. Vay. 150 yıllık Osmanlı yapımı bir sabun fabrikasındayız. Ben buranın kesin Osmanlı olup olmadığını anlayamamıştım da burada Osmanlıymış. Okay, thank you. Burada da karışım yapılmış, soğumuş, daha sonra kalıpları dökülmüş. Belki de o yukarıda gördüğünüz şey en son buradan çıktı. Malzemeler buradan alındı. Buna işte solüsyonları falan koyuyorlar. Şu an bu da boş.
bu içine döküp karıştırıp sabun yapıyorlar. Deminki hale geliyor. Ondan sonra biraz kuruyunca kalıp makinelerine döküyorlar. Ha, ne yağısı var dedi orada? Burada da bir şey yağısı var dedi. Ha şey, bu işletmeden çıkan yağ falan herhalde burada yerin altına gidiyormuş. These are oil wells. Ha. Şu an yapım aşamasında olsaydı onu da gördük ama şu an bir şeyler yapmıyorlardı. This is gift for you. Ah, really? Thank you, sir. What is your name? Welcome. Your name, sir? My name is Nail. Nail. Nice to meet you. Nice to meet you too. You? Sultan. Sultan. I've been Memnun to oldum. Istanbul When? 4 years ago. Ah, how many months? No, I just for 1 week. Ah, okay. We are waiting again. Thank you so much. Okay. Selamünaleyküm. Bye. Selamet. Ha, sağ olasın. Şey verdiler, sabun verdiler. Gerçekten tarihte ne yaşanmış olursa olsun, olumlu ya da olumsuz, şu an bugün burada bu topraklarda Türkiye, Türk insanı, Türkiye'den gelen herhangi birisi ya da Türkiye'den gelen herhangi bir şey onlar için çok mutluluk verici, çok sevindirici oluyor. Şu an bunu almış olmam, inanın, beni sevindirdi ama onları benden daha çok sevindiriyor. Burada bir taş var ama taşın şeyini anlayamadım. Burada da bir 5 kişinin fotoğrafı var. Acaba anlattığım konuyla ilgili olabilir mi? Bu 5 kişi, bu biraz önce bahsettiğim aile, bu da taşta o evden bir parça. Tamamen şu an hiçbir şey bilmiyorum çünkü anlayamıyorum ve okuyamıyorum. Şu an öğle ezanı da okunuyor. Şu an bak göbekteyim böyle. Ama bakın etrafınıza bakın. Şurada bilmem ne Samariler var. Adamlar 4000 yıldır aynı şeye inanıyor. Burada bir yerde zamanında Osmanlı, işte bakın orada da Samarilerin onların işte dini mabedi var. Gün batımında ibadet ettikleri nokta. Burada Osmanlı'dan kalma bir tane sabun fabrikası var. Burada hemen yeni bir modern bir bina var. Hemen arkasında Osmanlı'nın kalesi, merkezi olan bir nokta var. Hatta orada savaşı kaybettiğimiz noktalardan birisi. 65 bin askerimizi burada bıraktık. Kimisi öldü, kimisi sürgün yedi, kimisi adamların elinde kaldı. İşte 8. ve 4. kolordumuz oradaydı. 7. kolordu belki şu arkalardan açtı gitti. Kendini kurtardı. Bir kısmı şehit oldu, bir kısmı hayatta kaldı. Bir kısmı da İç Anadolu'ya doğru çekildi. Türk bayrağımız bakın orada dalgalanıyor. İki başta da Türk bayrağı var. Hemen bu karşısı da belki de Arapların olduğu bittiği yaşadığı nokta. Ve bir yandan da böyle ezan sesi duyuyorsunuz. Çok mistik bir ortam. Şimdi bir sonraki videoda izleyeceksiniz. Ben muhtemelen yolculuğuma devam edemiyorum şu an. Kuzeye çıkmanın yöntemini bulamıyorum. Orada Çerkes Türkleriyle Dürziler vardı. Kaç günlerdir araştırıyorum ama buradan yukarı çıkışı yok. Benim buradan çıkmam için ta gidip Tel Aviv'e dönmem. Oradan Hayfa'ya çıkmam. Hayfa'dan da dolanmam lazım. Ve benim şu an uçağıma 24 saat kaldı resmen. O yüzden bunu yapamayacağım. Maalesef en çok istediğim aslında benim buradan en baştan beri Dürzileri görmek ve Çerkezleri ziyaret etmek ve Golan Tepelerini görmekti. Bu üçü eksik kaldı. Şimdi buranın haberlerini tekrar okudum da biraz önce bahsettiğim konu şöyle. Dün burada ya ne kadar ilginç ya. Dün burada ne oldu biliyor musunuz? Dün burada birkaç sefer yani sadece 30 saniye içerisinde 30 saniyelik ama böyle birkaç tane büyük patlama sesi geldi. Ben de dedim acaba hani insan ister istemez burada olunca kıllanıyor tabii ki yani sonuçta tehlikeli topraklardasın, kıllanıyorsun ama böyle sonra hiç bağırma, çağırma, çığlık sesi falan hiç olmayınca ben de şey yapmadım hani dedim herhalde torpil falan atlar. Saat daha böyle 9-10 civarıydı ya da 10-11 de olabilir. Böyle 2-3 tane patlama sesi geldi büyük ama birkaç dakika içerisinde ve şu an biraz önce anlattığım olay yaşanmış. Burada Askar kampında buraya yakın hemen şehrin birkaç kilometre dışındaki kampa gece İsrail güçleri
işgal düzenliyor ve bütün aile bu binayı, böyle bir binayı işte topla, tüfekle, kurşunla bir anda patlatarak yıkıyorlar. 30-40 saniye içerisinde bina yerle bir oluyor ve evin içerisinde 3 katlı 4 katlı evin içerisindeki herkesi öldürüyorlar. Ve dün akşam ben şuranın arkasındaki içerideki hostelde yatarken yaşandı bunlar. Yine tepede Türk bayrağını görebiliyorsunuz. Yani her sokakta, her adımda bir tane Türk bayrağı karşınıza çıkması hiç sürpriz değil. Yani normal bir şey. Burada Türk bayrağı görmeniz her an normal bir şey. Vallahi etlerin bu kadar steril satıldığı başka yer görmedim. Bu arada billurlar da üstünde duruyor. Evet, bazı noktalarda şeydi, kirliydi, pisti ama kasapları temiz. Bayağıdır böyle şeyler yemiyordum, yesem mi? Vallahi diyelim. Videonun kapanışını bununla yapıyorum. Selamünaleyküm. Selam. Kapanışı bununla yapalım hadi. Thank you. Sabah kahvaltı yapmamıştım. Şimdi bunlarla süper. Okay, inan. Size göstereyim. Humus var, turşu var. Ya bu salata gibi bir şeydir ama ben bunu sevmedim. Ondan sonra da köfte istemedim ben aslında. Çok köfte sevmiyorum da tavuk, ciğer, tavuk. Bu ya da tavuk değil. Bu tavuk da bir sakatat olabilir, emin olamadım. Neyse yiyelim. Ondan sonra bir de ekmek var. Bakın falafel ekmeği de böyle. Böyle açıyorsunuz, yırta. İçi boş. Sonra bu içine malzemeleri dolduruyorlar, yiyorsunuz. Telefonu da çekerim. Instagram'dan da takip edin ya. Ayran kültürü buraya tam gelmemiş ya. Keşke şu ayran kültürünü de tam yayabilseydik. Ciğer güzeldi. Ya arada benim çenem çıkıyor gibi böyle çıçtı. Şu an var, nasıl biliyorsun, yiyorum ya çat. Ama senelerdir var ve böyle arada bir geliyor. Aynen şuradan. Çat ediyor. Niye öyle oluyor? Sizde de oluyor mu? Çözümü ne bilmiyorum. Bilen varsa onu da yazsın. Abi o kadar yemek yedim. Kaç para tuttu dersiniz? Yine Türk bayrağı. Abi her yerde görebiliyorsunuz ya. Her yerde görebiliyorsunuz abi. Hello bro, how are you? Selamünaleyküm. Fiyatını söyledim mi ya? Yedim yemeğin hepsi toplamda sadece 25 şekel tuttu. Yani onu başka yerde harbiden bana söylemişlerdi burası ekstradan ucuz diye. Harbiden bayağı ucuz. Evet dostlar, artık videonun sonuna geliyoruz. Ve artık Filistin'i de terk edeceğiz. Şimdi gidiyorum, hazırlanacağım. Ondan sonra Filistin'i terk edip Tel Aviv'e gideceğim. Bu gece Tel Aviv'de, yani geceyi uyuttuktan sonra ertesi sabah seyahatimiz bitiyor olacak. Artık Tel Aviv'e gitmem gerekiyor. Yani çok ilginç duygular içerisindeyim gerçekten. İlginç duygular içerisinde olmamın sebebi şu. Benim burada bir Müslüman olarak bulunuyor ya da benim burada bir Türk olarak bulunuyor olmamdan dolayı değil. Şimdi bu videoyu gerçekten Orta Doğu'dan bir video, Orta Doğu'dan bir halka yayınlamak gerçekten çok zor. Çünkü kimisinin sempatisi, kimisinin de antipatisi olan bir coğrafyadayım şu an. Ve ben burada ister istemez tabii ki bir sempatim var benim, antipatik değilim. Benim de tarih sürecindeki bazı olaylara kızgınlıklarım var evet, ama insanların bağımsızlık mücadelelerine de saygı gösteriyorum açıkçası. Bu benim kişisel fikrim. Ama şöyle bir şey var. Sempatikliği ya da antipatikliği dışarı bırakırsanız gerçekten çok gezmek için, yani benim tarzımda böyle otantik bir seyahat seviyorsanız gezmek için ilginç bir yerdeyiz.
Ama bir yandan da abi düşünsene, dün akşam ben şurada yatarken, ya hostelimin camı şu. Ben orada yatarken gece 2-3 tane bomba patladı ve bir evi yıktılar. Ve o yıkılan evin altında koca bir aile yok oldu. İçerisinde belki annesinin o an emzirdiği çocuk da vardı. Yani bunu biliyor olmak, ben orada otururken bir şeyler yemeye çalışıyorum ve birilerinin küçük ya da büyük, hani gerçekten ihtiyaç sahibi olduğunu hissettiğim, durumu zor olan insanlar da var. Tabii ki insanlar burada birbirlerine yardım ediyor, bir şeyler yapıyor ama hani o fakirliği görmek. Adam diyor ki ben bu şehirden dışarı çıkamıyorum, yasak diyor. Ben şimdi burada Tiberya'ya gidecektim, gidiş yolu bulamadım. Biz gidemiyoruz diyor, yani çıkamıyoruz diyor. Ya daha bir sürü ilginç hikaye var. Kendi topraklarınızda, kendi ülkenizde, yani kendi doğduğunuz yerde en azından, kimsenin toprağı değil bence. Dünya insanlara ait, yani Kudüs, Mekke, yani insanlık tarihini bence ortak miraslı şeyler. Hiçbir ırka, hiçbir millete ait olamaz bunlar. Ama adam burada doğdu diye sırf hapis hayatı yaşıyor ve birileri akşam gelip asker polisini zorla alıkoyabiliyor, canı sıkılırsa ateş edebiliyor. Böyle ilginç bir yerlerde yaşıyor olmak gerçekten onlar için güç. Umarım bu durum düzelir, herkes adına düzelir. Hayırlısı diliyorum. Yani buradaki gerçekten Filistin halkına, dediğim gibi bunu insan olarak söylüyorum. Hiçbir şekilde inancımı ya da ırkımı, milletimi, ortak tarihimizi katarak değil, gerçekten insaniyet namına burada zor şeyler yaşanıyor. Hayırlısı. Evet, Yahudiler de zamanında zor şeyler yaşamış. Onların da yaşadıkları, hani şey diye bakmayın, hani lanetlenmiş ırk falan diye bakmayın. İnsan bunlar abi. Yani bu insanlar da çok zor şeyler yaşamış. Çok sürgünler görmüş. Daha dün şurada 50 sene, 100 sene önce adamlar kazanlara atılıp yakılmış, zehirlenmiş, milyonlarcası çocuk veya büyükten demeden. Ben ona da üzülüyorum abi. Ne desem zaten her türlü bir yere çekilecek, ne desem her türlü bu videoya insan gözüyle değil de yetiştirildiği gözle bakacak tipler olduğu için ne desem zaten siz yine bildiğinizi okuyacaksınız. Ben de bildiğimi okudum. Burayı bir Türk ya da bir Müslüman olarak değil de öncelikli bir insan olarak gezip tanıtmaya çalıştım. Bu bölüm buraya kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.